Çok mu artıyor onkolojik vakalar? Niye bu kadar çok sık duyuyoruz bu haberleri? En sık sebep yaştır. Bu konu şaşırtıcı gelebilir. Kanser kronik hastalığa doğru gidiyor. Şimdi iki hasta onkolojide eş olmaz. Hastalar arasında bana niye o ilacı verdi de sana o ilacı vermedi. Tanımız aynı. Neden böyle oldu? Bazen Nobel ödüllük sorular soruluyor bize. Bu Mesela hocam, kanser nereden geldi biliyor nereden musun? geldi hocam? Yaşlanmak ana konu bu. Dünyadaki tüm onkolojik hastalıklar kaybolsa şu anda insan ömrü ortalama 3,5-4 yıl artabilecek. Hastalığı kabul etme süresi 8 hafta gibi düşünülüyor. Hasta bu kabul süresini geçirdikten sonra sigaraya kesin olarak %100'e yakın dönüyor. İster hastalığımız olsun, ister sağlıklı dönemde olsun aslında günlük ritmimizi mümkün olduğu kadar korumamız iyi bir şey yani. Yeni YouTube videomuzda çok kıymetli hocam Profesör Doktor Sezer Sağlam bizlerle sevgili dostlarım. Bu video çok önemli. Çünkü hocam o kadar yoğun ve o kadar kıymetli bir bilim adamı ki hani vakit ayırıp buraya bize geldi ve onkolojideki son gelişmeleri, en yeni tedavileri paylaşacağız bu videomuzda. Bu video çok kıymetli. Lütfen bunu kaydedin, dönüp dönüp tekrar izleyin. Çünkü gerçekten ben şu anda çok heyecanlıyım kendisinin de davetimizi kırmayarak buraya geldiği için. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu vesileyle yeni konuları anlatma fırsatı bulacağız. Çok sağ olun, sizler de sağ olun. Hocam, onkoloji her geçen gün çok güzel tedaviler, araştırmalar ortaya çıkıyor. Ancak, hani, dönüp baktığımda bazen tabii ben sizin kadar onkoloji hastası görmüyorum ama gelen hastaların da hep bir yakınlarında bir onkolojik hadiseler oluyor. İnsanın morali çok bozuluyor tabii bu, vakaları duyduğu zaman. Çok mu artıyor onkolojik vakalar? Niye bu kadar çok sık duyuyoruz bu haberleri? Bu konudaki görüşleriniz nelerdir acaba? Bunu daha önceki videomuzda da ufak bir kısa belirtmiştik fakat tekrar etmekte fayda var. İnsanın genleri ortalama olarak 40 yaşından sonra eskiyor ve 40 yaşından sonra 65 yaşında zirve noktasında dünya genelinde hemen hemen aynı ortalamayla kanser olma sıklığınız artıyor. En sık sebep yaştır. Bu konu şaşırtıcı gelebilir. Bu bizim bir ders ve eğitim konumuzdur. Ondan sonra çevresel faktörler geliyor. İşte sigaradır, işte alkolün aşırı miktarda tüketilmesi ya da diğer kimyasal maddelere maruziyettir. Şimdi bizde, Türkiye'de ise farklı bir durum var Avrupa'ya göre. Burada bir kere bizim ortalama yaşımız Avrupa'ya göre 10 yaş ortalama daha genciz. Bu aslında hastalığın daha da artacağı anlamına geliyor. Fakat bizdeki sıklık hala Avrupa'nın altındadır. Peki neden sık görüyoruz? Bu konudaki en değişik bilgi diyebilirim Türkiye için. Radyoloji merkezlerinin çokluğu olabilir. Yani Avrupa'da bu kadar radyolojiye ulaşım kolay olmuyor. Bizde maliyet hem devlet hastanesinde hem diğer yerlerde, özellerde bir ucuzluğu olduğu için check-up kapsamında bir maliyet daha ucuz olduğu için çabuk ulaşım oluyor radyolojiye. Bu nedenle eee, erken tanılı hasta sayımız da artmış oluyor. Aslına bakarsanız bunu böyle yorumlamak gerekiyor. Örneğin COVID-19 pandemisi sırasında düşük doz akciğer tomografisi dediğimiz bir sistem kullanıldı. Düşük doz akciğer tomografisi çok iyi bir tarama metodudur. Normal akciğer tomografisinin %70 daha az radyasyon verir ve tarama için mükemmeldir. Bugün Dünya Sağlık Örgütü 20 yıl günde bir paket sigara içmiş birinin yılda bir akciğer tomografisi çektirmesini standart olarak önermektedir. Ama bu düşük doz akciğer tomografisi olmalıdır. Şimdi COVID'de sırasında düşük doz akciğer tomografisi çekilen çok hasta oldu. Eminim Avrupa'dan daha hızlı çektik ve daha çabuk bir sonuca ulaştık. Bu nedenle erken evre akciğer kanseri bir patlama oldu gibi oldu COVID sırasında. Hatta basın yayını takip edersek
COVID akciğer kanserine mi yol açıyor'a kadar gitti yani bu şey, sonuçlar. Halbuki bu tomografinin bütün hastalara, acile gelen hastalara uygulanabilirliği ve çabuk sonuç alınabilirliği nedeniyle erken evre akciğer kanseri çok hastada teşhis edilip ameliyatla bu işi erken evrede bitirmiş oldular. Bizde radyolojiye ulaşım biraz daha kolay. Mesela Amerika'da bilimsel makalelerde hep tomografi vardır. MR daha geri plandadır. Çünkü MR'ın maliyeti Amerika'da çok yüksektir. Avrupa'da ise merkez sayısı daha azdır. Yine maliyet Amerika kadar olmasa bile daha yüksektir. O nedenle tomografiye karşı bir çabukluk anlamında bir şey var, bir rahatlık var. Ama bazı hastalıklarda, bazı tümörlerde, özellikle karaciğerin izlenmesinde MR'ın üstünlüğü tartışılmaz. Ama MR'a ulaşım dünya genelinde çok fazla değil. Bizde ise makine parkının yeterli sayıda olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle herhangi bir sebeple bir MR çektiren kişi bu anlamda o sırada koinsidental dediğimiz yani hiç farkına varmadığı bir şikayetin röntgen radyolojik görünümüne sahip olabiliyor. Böylece tanıya erken gidilebiliyor. Yoksa hala oranımız Avrupa'nın altında çok şükür ama bu oran yaş ortalamamız artacağı için mutlaka artacaktır. Bu konuda aslında check-up'larımızın düzenli olarak yapılması, erken evreye ulaşmak, ulaştığımız zaman da erken evrede cerrahiyle sonuçlanıp ek tedavi almamak bu işin en pratik yönüdür. Cerrahide de çok güzel gelişmeler oldu. Özellikle abdomen, karın dediğimiz cerrahisinde cerrahi teknikler, robotik cerrahiler, laparoskopik cerrahiler böyle büyük karını açmadan yapılan çok güzel tümör ameliyatları var. Cerrahi kalite ne kadar iyiyse patoloji sonuçları da daha iyi geliyor. Erken evrede müdahale ettiğiniz zaman ek tedavi vermemiş oluyorsunuz. Bu anlamda cerrahi teknikler de çok ilerlemiş durumda. Bizi de çok memnun ediyor. Kapalı karın cerrahisi, laparoskopik karın cerrahisi, yine kapalı robotik cerrahiler hastaya bir daha cerrahi imkanı sunuyor. Bu da çok büyük bir avantaj oluşturuyor. Karnınızda büyük bir kesi olmadan, karın fıtığı hemen hemen yaşamadan tekrar cerrahi alabiliyorsunuz. Yine jinekolojik ameliyatlarda laparoskopinin, robotik cerrahinin ilerlemesi ameliyat kalitesini çok arttırdı. Hem daha temiz ameliyat yapıyorsunuz, hem daha az kanama oluyor, hem de onkolojik kurallara daha uygun bir cerrahi oluyor. Organ cerrahisinde lenf bezi ayıklanması büyük bir önem taşımaktadır. Bu yeni cerrahi tekniklerde lenf bezi ayıklaması daha kaliteli, daha az kanlı, kan kaybı olarak yapılabiliyor. Bu da cerrahi kaliteyi çok arttırıyor. Cerrahi kaliteniz çok iyiyse bizim tedavilerimiz üstüne güzel bir katkı sağlıyor. Ama cerrahi kalite onkolojide çok tartışmasız bir şekilde çok önemli bir konudur. Bu anlamda sindirim sistemi cerrahisinde de gerek göğüs cerrahisinde de oldu. Büyük gelişmeler oldu. Şimdi yeni reklamlarda da görülüyordur. Tek delikten ameliyat dediğimiz single port diye bir sistem çıktı. Yani küçücük bir delikten bütün sisteme hakim olup ameliyat edebiliyorsunuz. Bu da hastanede kalış sürenizi inanılmaz derecede kısaltıyor ve çok kaliteli bir cerrahiye de sahip olabiliyorsunuz. Onun için abdomen dediğimiz karın cerrahisinde de çok güzel gelişmeler oldu. En büyük tartışmalardan biri şu olmuştu. Bizim mesleki olarak da ara sıra tatlı çekişmelerimiz oluyor. İşte cerrahinin önemi bitiyor mu? Cerrahi kalkacak mı onkolojide? Yok, bu hiçbir zaman olmayacak. Yani tekrar altını çizerek söylüyorum. Sıralama değişebilir ama mutlaka cerrahinin yeri var. Eskiden birinci basamaktı, yani 80-90'lı yıllarda. Şimdi hala birinci basamak olduğu veya ikinci basamak olduğu tümör grupları var. Şimdi üçüncü basamağa geçebilecek tümör grubu var ama hiçbir zaman önemi kaybolmayacak. Bu anlamda onkolojideki
gelişmelerin en büyük katkısı cerrahiye şu şekilde olmuştur. Eskiden hiç cerrahi dokunulmayacak gruba, yani asla bu hastaya cerrahi olmaz dediğiniz gruba, Metastatik kanserler değil mi kanser, hocam? şimdi artık 6 ay, 9 ay, 12 ay, 18 ay sonra cerrahi edebilecek kıvama gelebiliyorsunuz. Aslında cerrahi bölümün hasta şeyi değişmiş oldu. Baktığı hasta grubu değişmiş oldu. Yani cerrahinin önemi hiçbir zaman ben kaybolacağını düşünmüyorum ama sadece sıralama değişmiş olacak. Bu da bize bazı zorlukları getiriyor. Bu zorluklar şudur: bizim mesleki grupta cerrahi eğitim olmadığı için, biz dahiliye uzmanlığı üzerinden yürüdüğümüz için meslekte özelleşme, bir grup tümöre bakma daha da önem kazanıyor. Artık bizim gibi hekimlerin cerrahiyle çok iyi çalışıp multidisipliner çokluk hekimli konseylerde cerrahi zamanlama ile ilgili tecrübelerini arttırmak gerekiyor. O da ancak ortak toplantılarla oluyor. Her zaman yoğunluktan bu olamayabiliyor. Ne yazık ki Türkiye'nin gerçekleri, hastane koşulları, her hastanede aynı şeyler olamayabilir. Bu anlamda cerrahi zamanlama konusunda ortak çalışmak gerekiyor. Yoksa cerrahinin önemi her zaman, söylüyorum ben, olacaktır ve daha kaliteli bir cerrahi şu anda var. Yani ikinci, yine karın zarı kanserlerinde çok önemli gelişmeler oldu. Karın zarı kanserleri çok özel bir grup. Eskiden karın zarı organ olarak kabul edilmiyordu. Şimdi artık yeni bir organ olarak düşünülüyor. Karın zarını hayal etmek çok zor. Yani bunu ancak şekille göstermek gerekiyor. Yaklaşık 2 metrekarelik bir organdan bahsediyoruz. Karın zarı hastalığı olduğu zaman eskiden biz çok olumsuz düşünüyorduk hastalarla ilgili. Oraya ulaşabilmek çok zordu ama şu anda bazı çalışmalarda artık metastatik bile kabul edilmiyor. Bu tabii çok önemli ve Çok güzel. iyi bir gelişme. Kapalı bir alanda bir hastalık var. Buna ait cerrahi tekniklerde büyük ilerlemeler var. Bu anlamda aslında hastanın hastaneyle olan ilişkilerinde biraz artış oluyor ama bu her zaman için olumlu derecede yansıyor. Ömre olumlu derecede yansıyor. Mutlaka kollaborate, yani birlikte çalışmak gerekiyor. Mümkün olduğu kadar. Bu yurt dışında da böyle değil. Yani öyle her yerde kollaborate çalışmak mümkün değil. Bu dünyanın en iyi merkezlerinde bile böyle. Çünkü zaman kısıtlı ve bir an önce konsültasyon dediğimiz sistemin tamamlanması gerekiyor. Bu kolay bir iş değil. Artık hekimlerin biraz daha bazı grup tümörlere eğilmesi bu süreyi çok hızlandıracaktır, konsültasyon süresini. Bunu da ileriki yıllarda göreceğimizi düşünüyorum. Onkolojik gelişmeler dedik hocam. Karın zarında böyle gelişmeler var ama rektumla ilgili de, sanırım bayağı bir gelişmeler var rektum Evet, kanserinde. rektumda çok güzel gelişmeler oldu. 1980'li yıllarda rektum kanserinin tedavisinde bağırsağın dışarı açılma oranı, karnı açılma oranı bütün serilerde kabaca aynıydı. %80'e yakındı. Bu çok çok yüksek bir oran. Yani çok da keyifli bir oran değil yani. Bu 90'lı yıllar bir kısa dönem radyoterapi dediğimiz bir mihenk taşı oldu. Bu oranını %42'lerden %20'ye düşürdü. Eee, Bağırsağın karnı açılması, kolostomiyi oldukça azalttı ama yine hala çok yüksekti. Sonra işte 2010'lara kadar yine çalışmalarda değişiklik oldu. 2020'lere doğru ekstra çalışmalar oldu. Şu anda kolostomi dediğimiz yani bağırsağın dışarı açılma oranı %70 ila 80'lerden %6'nın altına düşmüş durumda. Yani bazı çok iyi merkezlerde ise bu oran %4 civarına inebiliyor. %2 de var. Özellikle makadın sıfır noktasındaki tümörlerde hastalara
garanti gözüyle bakılırdı. Yani torba, işte bağırsak dışarı alınacak, artık hani yapacak herhangi bir şey yok diye bakılırdı. Şimdi artık önden kemoterapi verip sonra radyo kemoterapi birlikte verdiğinizde hastaların şu anda %40'ı hiç cerrahi olmuyor. Yani Çok büyük bir hiçbir gelişme. şekilde cerrahi olma ihtiyacı da olmuyor. Bu da çok büyük bir gelişme. O nedenle sizin bu vesilenizle hani herkese seslenmiş olalım. Yani özellikle makatla ilgili tümöral bir sıkıntısı olan insanlar önce medikal onkoloji aracılığıyla konsültasyonlarını tamamlarlarsa bazı gereksiz cerrahilerden şey yapabilirler, kurtarabilirler. Yine dediğim gibi bu konu yine konsültasyon işidir. Radyoterapinin bir konsültasyonu olacak. O konuya bakan cerrahın bir konsültasyonu olacak. Hastanın güvenliğini de rahatsız etmeden bu konuda hastaya düzgün bir şekilde anlatılarak böyle bir yol çizilebiliyor. Bu çok sevindirici bir oran. Ben son yani 5 yılda falan bağırsağın dışarı açılan hasta sayısım çok çok az. Yani belki 10 kişi sayamayacağım. Harika. Yani gerçekten hani 2000'li yıllarla şu andaki 2025-26 yılları arasında çok iyi gelişmeler oldu. Hele bu hastaların ameliyat edilmeyeceği fikri çok ürkütücüydü. Bunun bilimsel olmadığı kabul ediliyordu. Hatta bu konudaki bir Brezilyalı cerraha şarlatan muamelesi yapıldı bir kongrede. Daha sonra o özür dilenilerek ona tekrar bir ödül verildi ama o dönemden bugüne de teknik olarak çok değişti. Kemoterapiler çok değişti. Kemoterapi toksitesi, yan etkisi çok azaldı. Radyoterapi tekniği çok gelişti. Radyoterapide bugün 4. kuşak cihazlar var. Yan etki puanları daha düşük. Bu anlamda hastaların günlük hayata katılma oranında da iş hayatına, normal hayat, iş hayatı demeyelim de normal hayata katılma oranında da büyük bir düzelme oldu. Bu da hastanın ruhsal desteği açısından da büyük bir eee, katkı sağlıyor. Yani kanser kronik hastalığa doğru gidiyor. Karıştırılan konu şu oluyor. Şimdi 2 hasta onkolojide eş olmaz. Yani bu konu çok büyük bir tartışma konusu oluyor. Hastalar arasında bana niye o ilacı verdi de sana o ilacı vermedi, tanımız aynı, neden böyle oldu diye. Bu 2 hasta eş olmadığı için tedavi farklılıkları oluyor ama çoğunlukla hastalar artık son 20 yıl, 10 yıl ve son 5 yılda günlük hayata dönme oranında büyük bir artış var. Bazı ilaçlarda damardan değil artık cilt altından enjeksiyon yapılıyor. Yani ilaç sektöründe de büyük bir gelişme var. Yani Türkiye bu konuda hani ilacın Türkiye'ye ulaşımı, yeni ilaçların oldukça iyi durumda. Ben bu anlamda Türkiye'yi şey buluyorum hani modern buluyorum. Çok hasta hani dışarıdan ilaç getirelim diyorlar. Çoğunlukla gerek kalmıyor. Bu arada yeni gen tedavi, gen testleri çıktı. Tümörün işte şeyiyle ilgili vahşiliğini öğrenmek için. Ona ait testlerde hala öğreniyoruz. Yani öğrenme aşamasındayız. Hastaya dokunduğumuz, dokunamadığımız alanlar oluyor. O konu hala büyük bir, devasa bir ansiklopedi olarak karşımızda duruyor. Daha ilk ciltlerine bakıyoruz yani ama rektum kanserinde çok güzel gelişmeler oldu. Mesela aynı gelişme kalın bağırsak kanseri kadar olmadı. Öyle mi? Evet, yani birbirine yakın 2 organ olmasına rağmen kalın bağırsakta da çok iyi bir gelişme var ama orada bir tıkanma noktası oldu 2020'lerde. Şimdi onun aşılması gerekiyor. Ama rektumda çok ilginç bir şekilde kolon kanserinin çok önünde bir gelişme oldu. İşin ilginç yanı mesela rektum kanseri de kemoterapiye daha duyarlı bir tümör. Yani kemoterapi yanıtı daha iyi bir tümördür. Kalın bağırsak birbirine
yapışık iki organ olmasına rağmen çok farklı seyrederler. Hastalar da bunun tartışmasını yapar. Bana niye öyle bir ilaç verildi? Ama hastalığın biyolojisi çok farklı. Bunu anlatmakta, daha doğrusu hastaya çevirmekte zorluk çekebiliyoruz. Bu son derece zor bir konu anlatılması. Çünkü iki hasta, daha önce de konuşmuştuk, eş olmuyor. Yani bu eş olmadığı için de bunun tabii ki klinik yansıması oluyor. İlaç direnci olan hasta oluyor, olmayan hasta oluyor. Bu anlamda çok fazla tedaviye müdahil olan ayrıntılar var. Bunların hepsi hasta muayenesinde tartışmak mümkün değil. Bazen Nobel ödüllük sorular soruluyor bize. Bu Mesela kanser hocam, nereden geldi biliyor nereden musun? geldi hocam? İşte en önemli faktör 40 yaşından sonra yaşlanmak. Ana konu bu. Bu yaşlanmayı şey olarak da düşünün, yani kardiyovasküler hastalığınız olabilir, endokrin olabilir. Yine nörolojik hastalıklar bu konuda çok fazla oluyor. Onkoloji de onlardan biri. Dünyadaki tüm onkolojik hastalıklar kaybolsa şu anda insan ömrü ortalama 3,5-4 yıl artabilecek. Yani hiç öyle sandığınız gibi değil. Yani diğer kronik hastalıkların da çok önemi var. Onu anlatmak istiyorum ya. Hocam o kadar güzel bir cümle kurdunuz ki lütfen bunu tekrar kurar mısınız? Yani Yani dünyadaki tüm onkolojik hastalıklar şu anda kaybolsa insan ömrü tüm dünyada 3 ila 5 yıl artıyor. O kadar, başka bir şey yok yani. Yani hani burada şu var ya, kanser eşittir insanlar ölüm gibi düşünüyordu. Belki hani ben de bir dahiliyeci olarak hastaya diyabet teşhisini koyuyorsunuz, hipertansiyon teşhisini koyuyorsunuz, koroner arter hastalığı teşhisini koyuyorsunuz. Kimsenin gözünden çok böyle gözyaşları dökülmüyor. Aa, diyabet olmuşum diyor, gidiyor, tamam ilacımı içeyim diyor. Ama bu kelimeyi duyduğu zaman insanlar çok ağır bir kelime gibi geliyor Doğru. aslında. Aslında onkolojik tanıyı alan önemli bir hasta grubunun baktığınız zaman yaşam tarzı nedeniyle ek hastalıkları da çok oluyor. Mesela kardiyovasküler hastalığı oluyor, nörolojik hastalığı oluyor. Hatta ilk tanışma anında şu hastalığınız da var, bu hastalığınız da var deyince, yani doktordan ayrıntılı bir muayeneden geçtikten sonra onlar da şaşırıyor. Halbuki o hastalık, yani gen eskimesi diyeyim, tek başına gelmiyor. O beraberinde geliyor. Yani bunu nereden çıktı bu hastalık anlamında değil bu. Bunu tabii tanı anında anlatmak çok uygun olmayabiliyor. Yani hastanın şeye odaklandığı, hastalık tanısına odaklandığı bir anda çok anlatmak mümkün olmayabiliyor. Mesela ortalama hastalığı kabul etme süresi 8 hafta gibi düşünülüyor. Hasta bu kabul süresini geçirdikten sonra sigaraya kesin olarak %100'e yakın dönüyor. Of. Bunu hep gözlemliyoruz. Yani o korku geçtikten sonra günlük hayatında kemoterapiye bağlı, bir radyoterapiye bağlı konforu da bozulmamışsa, işine de düzenli gidiyorsa ya da günlük hayatını düzenli yapabiliyorsa alışkanlıklar tamamen normale, eski haline dönüyor. Halbuki o bizi toksik bırakan hayatı biraz uzaklaşmak iyi olur ama kişinin yaşam biçimidir. Doktorun sigara kes demesiyle dünya sigarayı kesemedi. Evet. Onun için hani insanın yaşam biçimine de çok müdahil olmak istemiyoruz ama insanlar bu korkuyu yendikten sonra normal hayatına hemen geçiyorlar ama bu normal hayat biraz fazla, bizim için fazla normal olabiliyor yani. Peki hocam, siz yaşam tarzında mesela hasta bu teşhisi aldığı zaman tabii ki bir taraftan ilaç tedavileri başlıyor ya da cerrahi tedavilere giriyor ama sizin özellikle yaşam tarzında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar, hastalara önerileriniz neler oluyor? Şimdi aslında basit bir şey söylüyoruz ama dediğim gibi hasta eski haline dönmek istiyor, eski yaşam tarzına. Çünkü hayatın normal olduğunu düşünmek, kabul etmek istiyor. Bunu da yadırgamıyoruz ama
Çok basit bir iki şeyimiz var. Belki bu bile uygulanmıyor şey olarak. Yani ben hastalara şunu söylüyorum. Yarın dünyaya meteor düşse, gerçekten yani bunu söylüyorum. Yani uyku saatinizden, yatış saatinizden feragat etmeyin diyorum. Ya 10'da yatacaksanız 10'da yatın yani bu anlamda. Uyku önemli. Uyku hayır, belli bir chronomodulation dediğimiz, biyolojik ritme uyum sağlamak çok önemli. Bu konu yavaş yavaş önem kazanıyor. Aslında bu konu her zaman önemliydi ama bilimsel altyapısı da geliyor. Mesela immünoterapi gibi çok pahalı bir tedavi veriyoruz biz ve SGK da bunu şey yapıyor, ödüyor. Gerçekten yani Türkiye'nin kendi bütçesinde SGK'nın yapmış olduğu bu geri ödemeyi ben kendi ülkemin mali koşullarına göre iyi buluyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Mesela saat 12'den önce sabah alındığı zaman 4 tane çalışma var bunu gösteren. Etkinlik çok yüksek oluyor. Çok basit bir şey yani. Aslında bu biyolojik ritme uyum sağlamakla ilgili bir şey. Yani bunu diyetisyenler de söylüyor. Yani belli bir saatte uyumak, 3 öğünü az yeseniz bile uyumak, 3 öğüne uyumak, belli bir kilometre işte 5 kilometre yürüyüşü sağlamak. Yani bu bile zor gelebiliyor insanlara. Hani günlük yürüyüşü sağlayabilmek. Biraz gün ışığına gündüz mutlaka maruz kalmak. Fiziki olarak dışarı çıkamıyorsanız bile sandalyeyi balkona ya da evin önüne çıkarıp o güneş ritmine uyum sağlamak. Yani chronomodulation'a dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Bu ama yine insanlar eski haline dönmeyi arzu edebiliyorlar. Bu konuda yiyecek içecekle ilgili özel benim kendi adıma bir tarifim yok ama hani 3 öğüne zamanlamaya uymak önemli. Mesela bu konuda Francis Levy vardır Fransa'da, kendisiyle de yakın tanışıklığımız olmuştu. Mesela uçak okyanus ötesi gittiği zaman jet lag olduğunuzda nasıl çözersiniz diye sormuştu. Ben 2005'te yurt dışında bir kursta şey yapmıştım. Onun yanıtı çok ilginçti. Yani soruyu sordu, tabii kimse yanıtlayamadı. Gittiğiniz ülkedeki yemek saatine uyum sağlamanız yeterli diyor. A! Yani mesela Japonya'ysa, Amerika'ysa oranın akşam yemeğinde aç olmasanız bile katılmak, oranın ritmine girebilmek için vücuda yapabildiğiniz en iyi iyilikmiş. Yani bu bile bize 3 öğün illa çok yemek anlamında değil ama düzenli yemek anlamında, chronomodulation, düzenli uyumak anlamında çok önemli olduğunu gösteriyor. Akşam saat 21 gibi vücuttaki nötrofil dediğimiz hani beyaz askerler diyoruz biz ona, lökositlerin alt grubunun en yüksek olduğu zamandır. Sabah başka grup yükselir. Yine bu konuda ilginç çalışmalar var. Ben bir makalem olmuştu. Bizde birçok kullanılan, dünyanın kullandığı bir ilaç var, Fluorosil diye. Onun yan etkilerini nasıl azaltabiliriz diye bir metot geliştirmiştim. Bunu da 2 makaleyle yayınladık. O makalede çok ilginç bir şey vardı. Bir alıntı yapmıştım. Şimdi normal kalın bağırsak hücreleri, normal sağlıklı olan hücreler saat 21-22 gibi çoğalmaya başlamış. Yani günlük ritmi olarak mesela diyelim ki kalın bağırsak hücrelerimizin %2'si o gün şeye girecek. Yani kendini yenilemeye girecek. Şimdi onkolojik bir hal aldığı zaman kalın bağırsak hücresi, yani tümörün en büyük özelliklerinden biri kendinin chronomodulation'ını bozuyor. Yani kendi artık zaman ayarlı olmuyor. Bu Aziz Sancar'ın yapmış olduğu çalışmalarda da vardır. İşte sevgili Eczacılık Fakültesinden Alper Okyar'ın yaptığı çalışmalarda beraber de yapmıştık, orada da vardır.
kendi saatini kırıyor onkolojik hücre. Bozuyor ve gece 21'de olan üreme potansiyeli, yani normal döngüsünü sabah 8'e kaydırıyor. Şimdi eğer sabah 8'de bir hareketlenme oluyorsa sizin kemoterapiyi aslında sabah almanız daha karlı oluyor. Ne kadar çok hücre üreme saatine Denk kemoterapiyi yığmak diyebilirim ona. Yığarsanız şey olur, hani daha çok etkinlik artar, artı yan etki azalıyor. Yani ilaç ne kadar tümörel hücreyle karşılaşırsa hem etkinlik artıyor hem de yan etki azalıyor. Yan etki sağlıklı hücreyle karşılaşmayı anlatır. O oranı ne kadar azaltırsanız böylece yan etkiniz de olmaz. Bizim yaptığımız çalışmada da sabah akşam normal ilacın pozolojisi. Biz onu sabah öğlen şey yaptık. Bunlar mesela onun mekanizması şöyle: hem ucuz metotlar hem etkili metotlar, fakat ilgi az bu konuya. Bir de kaynak az, öyle söyleyeyim. Cildimiz saat 15'ten sonra ürüyor. Yani onun da mesela chronomodulation saati ayrı. Saat 15'ten sonra ilacı aldığınızda akşam saatinde mesela cilt yan etkisi çok oluyor ilacın. Basit bir çok şey. Onu önemli. öğlene çektiğiniz zaman cildin yan etkisinden kurtuluyorsunuz. Mesela ilacı parçalayan protein saat 16'da çalışmaya başlıyor. Bu hesaplanmış yani. Çok ilginç ama Saat 16'da parçalamaya başladığı zaman ilacı, atık ürünü, yani ilaçtan olan atık ürün yan etki yapıyor. Siz onu öğlene çektiğiniz zaman hem cilt yan etkisinden kurtuluyorsunuz, hem atık üründen kurtuluyorsunuz, hem de etkinliğiniz artıyor. Bunlar hani saati değiştirmekle bile çok şeyiniz değişiyor. Chronomodulation ile ilgili en önemli olay, çok değişik bir fikri var onun. Yarı ömrü ilacın çok kısa olması gerekiyor. Yani 4-6 saatten kısa olursa ancak uygun oluyor. Mesela bazı tabletler var, 4 gün kanda kalıyor. Onlar çok uygun değil. Yani şeye uygun değil. Biyolojik ritme uygun ayarlama yapamıyorsunuz. Ama siz bir ilacın yarı ömrü en fazla 6 saat, 4 saat aslında ideal olur. Daha uzun olursa biyolojik ritim olarak vermek çok şey değil, hani kolay değil. Mesela bir ilaç hastamız vardı, yan etkiden hiç kullanamamıştı. Ama o ilacı da şey yapmamız gerekiyor. Yani çünkü elimizde güzel bir tercih yoktu. Sabah 4'te almasını söylemiştik. O da saat kurup sabah 4'te alıyordu. Ve gerçekten şu anda hala 2 yıldır kullanıyor. Yani hiçbir şey olmadan kullanıyor. Ne Yani. kadar büyük bir hekimlik sanatı hocam. Yani hani ilacı kullandığı zaman yan etkisi, yani ne kadar büyük bir dikkat ve sanat, gerçekten tıp sanatı dedikleri şey bu olmalı. Yani hastaya bir cümle söylüyorsunuz ama onun altında tabii çok fazla birikim oluyor. O anda belki şeyi çok basit gelebilir, hani kurgusu. Biz sabah öğlen verin dediğimiz zaman biraz meslektaşlarımız da şey yaptı, hani bu mu yani dedi falan. Evet o, ama sonuç çok iyi. Yani ama etkili olduğunu da çok iyi 2 dergide göstermiş olduk. Bu anlamda chronomodulation'ın önemine gelmiştik işte. Yani ister hastalığımız olsun, ister sağlıklı dönemde olsun, aslında günlük ritmimizi mümkün olduğu kadar korumamız iyi bir şey yani. Bu, eminim siz de kilo kontrolü için tavsiye ediyorsunuz diye tahmin ediyorum. Yani bu anlamda chronomodulation, yani zaman ayarlı yaşam çok değerli. Hatta bunun da bir filmi vardı, belki bilirsiniz. Hangisi? Mandıra Filozofu diye bir Evet filmi hocam. vardı. Hani o filme de gönderme buradan yapabiliriz yani. O zaman bu video vesilesiyle herkes o filmi bir daha bir seyretsin. Hocam çok kıymetli bilgiler verdi. Chronomodulation dedi. Yani biyolojik ritminize uygun yaşam.
Evet, Bu özellikle bence ergenler ve gençler için çok çok önemli. Çünkü onlar gece 2'lere 3'lere kadar ayakta kalıyorlar. Sürekli bu ekran ışıkları evet. maruziyetleri oluyor ne yazık ki. Bilimsel yaşamayı aslında hep birlikte başarmamız gerekiyor bir noktada. Çok kıymetli hocam, bugün vakit ayırdınız, geldiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlarım, bu video çok kıymetli. Sezer hocamız, yani her kelimesi inanın belki milyonlarca literatürden çıkarak bizimle buluşuyor. Bilimi en yakından takip eden ve bilimi bizimle birleştiren hocamız. Hocam iyi ki varsınız. Hep Ben başımızın de teşekkür tacısınız. ediyorum. Bu ülkemizin en büyük kazanımlarından birisiniz. İlminiz, biliminiz hep daim olsun diyoruz. Arada bir YouTube videolarımıza teşrif ederseniz efendim çok çok mutlu Sağ olun. oluruz biz de Sizler de yine. sağ olun. Memnuniyetle. Yepyeni videolarda tekrar buluşmak üzere diyoruz. Bu videoyu lütfen seçin, kaydedin ve tekrar tekrar dinleyin. Çünkü teknoloji, bilim her geçen gün artıyor ve biz bilimi hayatımızda kullanmaya devam ediyoruz.